Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir simit poğaça tarifi ile geldim. Yapılışı da bir o kadar kolay olan şahane bir tarif. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 çorba kaşığı kadar toz şeker, 2 su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı kadar da ılık suyumu ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri çırpıcı yardımıyla şeker ve maya eriyene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Şekerin ve mayanın erimiş olduğundan emin olduktan sonra 1 çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave ettim. Tekrardan sıvı yağını da içerisinden karıştırıyorum. Kullanacağınız sıvı malzemelerin mutlaka ılık olmasına dikkat edin. Bu aşamada mayanız daha kolay bir şekilde aktifleşecektir. Eklemiş olduğum sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra son olarak azar azar un ilavesi yapıyorum. Bir miktar un ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Öncelikle hamurumu spatula ile hamur yoğunlaşana dek karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı çıkartacağım ve hamurumu ellerimle yoğurmaya devam edeceğim. Yapmış olduğum tarifte toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum bardağın ölçüsü 200 milim her evde bulunan su bardağıdır. Kullanacağınız unun miktarı unun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu azar azar ilave edin lütfen. Hamurumuz oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar hamur yoğurma kabında yoğurduktan sonra masama aldım. Masamda da bir 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamurunuzun pürüzsüz bir kıvamda olması için mutlaka siz de bu işlemi yapın. Bu tarifte mayalandırma işlemi yapmayacağız. Hemen hamurlarımı hamur kesme aparatıyla parçalara ayırıyorum. Bu yönüyle gerçekten çok pratik bir poğaça tarifi. Sizlerin de mutlaka bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Yapmış olduğum simit poğaça tarifinde toplamda 15 tane simit poğaça elde ettim. Parçalara ayırdığım hamurları da ellerimle bezeler haline getiriyorum. Eğer hamurunuz çok yumuşak bir kıvamdaysa bir miktar un kullanarak da hamurunuzu bezeler haline getirebilirsiniz. Hamurların tamamını bezeledikten sonra üzerlerini örtüyorum. 10 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Bu aşamada hamurlarınıza şekil vermeniz daha kolay olacaktır. Hamurları 10 dakika sonrasında artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Hamurları öncelikle ellerimle açabildiğim kadar incelikte açtım. İçe doğru hamurları kıvırarak 3'e veya 4'e
Sizlerin de gördüğü gibi uç kısımlarını tekrardan birbirine yapıştırarak kenar kısımlarını da hafif incelttikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Ben poğaçalarımı, simit poğaçalarımı bugün sade olarak yapmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz iç harçları kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz kaşarlı, beyaz peynirli, dediğim gibi farklı iç harçlar kullanarak da yapabilirsiniz. Oldukça lezzetli bir tarif oluyor gerçekten. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. Simit poğaçalarımın tamamının şeklini verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime yerleştirmiştim. Hemen üzerlerini örtüyorum. 15 dakika kadar tepsi mayasında bekleteceğim. 15 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde hamurlarım kabardı. Hemen hamurlarımın kenarına tabakların içerisine 2,5 yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi aldım. Diğer tabağın içerisine de 1,5 su bardağı kadar da kavrulmuş susam ekledim. Sizlerin de gördüğü gibi öncelikle simit poğaçalarımı pekmezli suya, daha sonra da susama batırıyorum ve tekrardan yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Pekmezimi açmak için 1,5 çay bardağı kadar da ılık su kullandım. Hamurların mayası sönmemesi için bu kısmı birazcık hassas davranalım. Çok fazla elimizde döndürmeden bu işlemi tamamladıktan sonra hemen yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsinin içerisine alalım. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarlamıştım. 180 derece alt üst ayar fırında simit poğaçalarımı pişireceğim. Simit poğaçaların tamamını hazırladıktan sonra üzerlerine şekil vermek için dilerseniz bıçakla, dilerseniz keskin bir jiletle de gördüğünüz gibi üzerlerine 3-4 kez olacak şekilde çizikler atıyorum. Çizikler attıktan sonra bir 5 dakika kadar bekleteceğim. 5 dakikanın sonunda da 180 dereceye ayarladığım alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde fırınımda pişireceğim. 25 dakikanın sonunda fırınımdan simit poğaçalarımı aldım. Çok güzel bir şekilde kızardılar ve gerçekten de yapılışı da oldukça kolay bir tarif. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Poğaçalarımda herhangi bir hamurlaşma olmadı. Güvenerek deneyebilirsiniz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.